Evet, merhaba tekrar. Konfor ekipmanlarına devam ediyorduk. Neleri gösterdik? Uzaktan akıllı park yardımcısını gösterdik. Çevre görüş sisteminin dışarıdaki kameralarını gösterdik. Yine içerideki yapısını gösterelim. Neye benziyor? Şuradaki kamera butonuna bastığımız zaman multimedya ekranı açılıyor ve şu anda aracın arka kamerasını görüyoruz. Yine 360 derece görünümü söz konusu. Tamamen arkayı daha fokusa alma şansımız var. Yine aracın arka kamera görüntüsünü daha böyle balık gözü gibi görme şansımız var. Arka tekerlerin baktığı yeri yine görme şansımız var eğer istiyor isek. Yine orijinal bölüme dönersek şu çevre görüş sisteminde biraz daha yukarıya alma, biraz daha yakına alma şansımız var. Yine ayarlarına baktığımız zaman içerik seçiminde park etme asistanının kuş bakışı görüntüsünün açılıp açılmadığı, arka görünümde park yardımı, park mesafe uyarısı gibi şeyleri aç kapa şansımız var. Yine ekran ayarlarında eğer görüntüyü kendinize göre değiştirmek istiyorsanız bu ayarları yapma şansına sahipsiniz. Peki ileri vitesi aldığımız zaman frene bastık. İleri vitesi aldığımız zaman bu sefer ön kamerayı göstermeye başlıyor ve daha farklı kamera seçenekleri var. Yine çevresel görüşü ve arka tarafı odaklayabiliriz. Tamamen bütün kamerayı arkaya döndürebiliriz. Yani daha doğrusu görseli arka kamerayla sabitleyebiliriz. Yine ön tekerlekleri gösterebiliriz. Sadece ön tarafı böyle bir balık gözü kamera gibi geniş açı gösterebiliriz. Veya yine özellikle bu giriş çıkış noktalarında lastiklerin izini takip etmek istiyorsanız yine onu görme şansımız var. Tam tersi şekilde eğer geri vitese takarsanız aynı sistem bu sefer geriye doğru giderken ki objelere yakınlığınızı gösterebilir. Yine arka tekerlerin durumunu görebilirsiniz. Özellikle bu büyük araçlarda kaldırımlara sürtmek, bir takım görmediğiniz objeleri ezmek mümkün. Benim ilk aracımda öyle saçma sapan bir şey yapmıştım açıkçası. Eteğini bayağı bir, aracın sağ taraftaki eteğini bayağı bir vurmuştum, ezilmişti. İçim gitmişti açıkçası. Aracı ilk aldığınızda böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Yine geri vitese taktığınız zaman bu araçta eğer bir çekici sistem varsa, yani çeki demiri taktıysanız ve bir römork çekiyorsanız veya başka bir karavan çekiyorsanız neyse artık onun da yine hizasını gözlemleyebiliyorsunuz. Böyle bir güzellik de var. Yine aynı zamanda çevre görüş sistemiyle beraber park asistan sistemleri de çalışıyor. Yakınlığınızı, uzaklığınızı yine ultrasonik sensörlerle test edip size sarı ve kırmızı şeylerle algılayacağınız şekilde uyarılar veriyor. Peki boş vitesi aldım. Yine çevre görüş sisteminde görsel bu halde. Park frenini çalıştırdım ve şu an kontağı kapattım. Peki çevre görüş sisteminin ardından sanal gösterge paneli, head-up display. Evet, yine çok güzel özelliklerden bir diğeri. Aracı çalıştırdınız. Aracı çalıştırdığınız anda yine ön bölümde şu an nasıl görünüyor bir bakayım şöyle. Bir filtreye ihtiyacımız var sanırım. Evet, ilginç. Head-up display bu kamerada görünmüyor. Onu ayrıyeten göstereceğiz demek ki. Head-up display var ama bu kamerada gösteremedim. Bakacağız ona. Yani sürücü önündeki ekran 12.3 inç. Ortadaki multimedya ekranı 10.25 inç olarak dizayn edilmiş. Multimedya ekranı kontrol eden tuşlarla istediğiniz menüye geçebiliyorsunuz. Öyle bir size imkan tanıyor diyebilirim. Yine sürücü bilgi ekranında neler var? Şimdi sürücü bilgi ekranına odaklanalım. Şimdi sürücü bilgi ekranının ortasında bizim tüm bilgileri gördüğümüz esasında araç bilgisayarından gelen veriler mevcut. Sürücü bilgi ekranını kontrol etmek için direksiyonun sağ tarafındaki şu page sayfa butonunu kullanabiliriz. Varsayılan durumunda araç şu anda çalışıyor. Araç çalışırken ilk açtığı ekran bu açıkçası. Ve hatırlıyor daha sonra araçtan çıkarken hangi ekranda bırakırsanız yeniden o ekranda açılıyor. Bu çok beğendiğim bir özellik oldu. Birçok sayfa var. Sayfalardan başlayalım. Mesela information sayfasından başlayalım.
Burada 4 çeker sistemi görebiliyorsunuz ki başka videolarda bunun detaylıca bahsettim. Yine aracı bir süre kullandıktan sonra lastik basıncını görebiliyorsunuz ve aracın motor sıcaklığını görebiliyorsunuz. Bu menü bundan ibaret. Yeniden bastım ilgili sayfalara geçmek için kullandığım menüyü ve şu anda bu güvenlik asistan sistemlerini gösteriyor. Güvenlik asistan sistemlerinde ne var? Ön çarpışma uyarısı var, yaya algılama var, araç algılama var, bisiklet algılama var, çapraz çarpışma uyarısı var, geri çapraz çarpışma uyarısı var. Önde herhangi bir obje olduğunda devam etmek istiyorsanız eğer arabayı ilerletmiyor, onu sabit tutuyor. Yine eğer kavşakta sola dönmeye çalışıyorsanız ve görmediğiniz yerden bir araç geliyorsa sizi ilerletmiyor, durmanıza sebep oluyor. Diğer videoda gösterdiğim bir çocuk kilidi vardı arka kapılar için. Eğer arkadan bir araç yaklaşıyorsa arka kapının açılmasını engelliyor veya işte araç kontağı açık değilse ve kilitliyse arka kapıların açılması yine engelleniyor diyebilirim. Hem camların hem kapıların açılmasını aynı şekilde engelleyebiliyorsunuz. Güvenlik asistanları içerisinde başka ne var? İşte öndeki aracı takip eden bir akıllı cruise kontrol sistemi var. Sinyal verdiğiniz zaman yan kameraları devreye sokarak çalışan bir kör nokta takip sistemi var ki sanırım sadece Hyundai, Kia araçlarda var. Bu diğer araçlarda ben böyle bir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yan aynaları sinyal verdiğiniz yere göre devreye alıyor ve oradaki olası şeyleri, kör noktaları tamamen görsel hale getiriyor. Yine onun haricinde aynaların üstünde hemen mesela sol aynada sol köşede yer alan, sağ aynada sağ köşede yer alan ünlem simgeleri var. Olası bir çarpışma önlemek için eğer kör noktanızda bir araç varsa onu görmenizi sağlıyor diyebilirim. Güvenlik ayarları içerisinde aklıma gelen şerit takip asistanı var. Yine yarı otonom sürüşe yönelik çalışan, direksiyonu da kontrol eden adaptif cruise kontrol sistemiyle beraber çalıştırırsanız araç kendi kendine gidebiliyor. Otoyol sürüşü için esasında dizayn edilmiş bir şey. Orada da gidiş esnasında şu aracın sağında solunda gördüğünüz gri çizgiler beyaza dönüyor. Eğer çalışıyorsa lane keep assist 40 kilometreden sonra çalışıyor. Direksiyon kontrolü sıfırdan itibaren çalışıyor. 200 kilometrelere kadar da çalışabiliyor. Bu arada 195 kilometre gibi bir limite kadar ulaştım diyebilirim. Güvenlik asistanlığı ile ilgili menüde görebildiğimiz şeyler temelde bunlar. Yine sürücü dikkat seviyesini takip ediyor. Molanızı vesaire takip ediyor. Bu da olan şeylerden bir tanesi. Sanırım ultrasonik sensörler var içerisinde. Hareketlerinize göre vesaire ne durumda olduğunuzu algılıyor. Tabelaları algılayabiliyor. Tabelaları algıladığı durumda da size o hızları gösterebiliyor. Peki sürücü bilgi ekranına devam edersek eğer. Tekrar page tuşuna basalım. Şu an sarı gördüğünüz şu araba simgesinin içerisinde sarı gördüğünüz şey benzinli motor. Mavi gördüğünüzde pil. Pilin doluluk durumunu görüyoruz. Şu anda pil motor tarafından şarj ediliyor. Yine o görselde bir takım değişiklikler de oluyor. İşte ön tekerlere güç veriyor mu veya arka tekerlere güç veriyor mu? Nereden güç geliyor? İşte pilden mi yoksa elektrikli motordan mı yoksa her ikisinden birden mi? Gibi şeyleri de görebiliyoruz. Dijital yine hız göstergemiz söz konusu. Gidiş esnasında bunları görebiliyoruz. Sürüş bilgisi aracı son çalıştırdığınız andan itibaren yaktığınız ortalama yakıt, ne kadar süredir sürdüğünüz ve kat ettiğiniz rotayı esasında mesafeyi gösteriyor. Yakıt alım sonrası yine tüketimi gösteriyor. Yani bu 2 tonluk bir araç. 1.6 hibrit evet ama bu ağırlığa rağmen gayet güzel bir tüketim rakamına sahip. 7.9 yani bence nefis. Aracı teslim aldığım andan itibaren veya araç üretildiği andan itibaren, bu takometre çalışmaya başladığı andan itibaren kaydettiği yol miktarı ve yine tüketim bilgisi de burada görünüyor. 7.7. Şehir içinde daha çok kullanırsanız 6.5'lara, 6.8'lere kadar düştüğünü söyleyebilirim. Ben otobanda biraz otoban süratlerinde sürdüğüm için bu ortalamada biraz yukarılara çıkmış durumda. Ama normal sürüş, yani ben hiçbir şeye kasmadım bu arada. Normal sürüşte bu kadar yakıyor bu arkadaş. Yani herhangi bir az yakayım diye kasmış durumda değilim. Ama düzenli olarak Eco modda kullanıldığını söyleyebilirim. Araç rodajdayken zaten genelde çok devirli kullanmamak tavsiye ediliyor. 1555 kilometreye gelmiş durumdayız. Bu kadar kilometrede yaktığımız şey de bu. Yine aracın
göstergelerinin sağ kısmında EV diye bir mod görüyoruz şu anda. Bu Electric Vehicle. Yani şu anda araç aslında çalışır durumda ama tamamen bataryadan besleniyor. Yani elektrik motoru çalışır durumda. Eğer gitmek istersek elektrik motoruyla bizi hareket ettirecek. Hemen yanında gördüğümüz şu ikon şerit takip asistanının veya şeritte kalma asistanının ikonu. Yine eğer direksiyondaki şu butona basarsak bu sefer direksiyonu kontrol eden asistan devreye giriyor ve şöyle bir ikon çıkıyor ekranda. Bu gördüğünüz ikon yeşil yanıyorsa eğer evet o asistan çalışıyordur. Beyaz olarak gösteriyorsa eğer o asistan çalışmak için oradadır. Ancak devreye girmesi için gerekli şartlar sağlanmamış demektir. Yine bu asistan çalışırken öndeki araçla mesafeye ayarlayabileceğiniz bir buton da söz konusu. Eğer şuradaki mod butonuna basarak cruise kontrolü açarsak ki hareket halinde olmadığımız için şu an gerekli şartlar mevcut değil diye uyarı verdi. Tekrar şöyle göstereyim. Buna bastığınız zaman devreye giriyor ve normalde onu da yine yolda gösteririm. Araçla mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bazı şeyleri yolda gösteremeyeceğim için burada göstermeyi uygun buldum açıkçası. İşte durdur, yeniden çalıştır cruise kontrolü veya limitörü. İşte hızı arttır veya azalt gibi seçenekler de yine burada söz konusu. Peki ben ilk aracı aldığımda yine dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de şuydu. Moda bir kere bastığınız zaman cruise kontrol devreye giriyor ama hız limitörü nerede? Yani hız sabitleyici veya belirli bir hızı geçmeyi engelleyen limitör nerede? Onun için özel bir buton yok. Bu mod butonuna 2-3 saniye civarında bastığınız zaman cruise kontrolden hız limitleyici moduna dönüyor. Yine aynı ayarlarla hız limitleyicinin ne kadar tutulması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Onları da yine yolda göstereceğim şeylere bırakıyorum diyebilirim. Peki tekrar dönersek şu ekranda kalmıştık. Tüketim bilgilerini vesaire gösterdiğimiz ekranımızı konuştuk. Geçelim. Bir etkin rota girdiğiniz zaman bu rotanın turn by turn dediğimiz bilgilerini görebiliyoruz. İşte mesela gideceğimiz yerle alakalı bir şey yapıp nasıl söyleyeyim giriş yapıp o girişe ulaşmak için hangi yöne gitmemiz gerektiğini bir pusula yöntemiyle esasında gösteren bir bileşen olduğunu söyleyebilirim. Yine şuradaki ekrandan eğer telefonunuzu bağlarsanız trafik bilgisini aldığını falan söylüyor ama çalışmıyor açıkçası bu. Yani öncelikle trafik bilgisini göstermediği hatamı düzeltiyorum. Telefonu düzgün bağlayınca ve telefon üzerindeki interneti navigasyon sistemini kullandırınca trafiği de gayet güzel gösteriyor. Bakayım burada başka bir şey var mı? Evet, pusula ekranında başka bir şey yok. Yeniden information ekranına geldik. Evet, sürücü bilgi ekranı temelde bu kadar. Gidiş esnasında yine sürüş esnasında bazı şeyleri göstermeye devam edebilirim. Şurada yine önemli bir simge daha var. Bu simgede aracın şu an çalıştığını ve gitmeye hazır durumda olduğunu gösteriyor. Bu ekranda başka ne var? Bu ekranda yine benzininizle, var olan benzininizle ne kadar gidebilirsiniz? İşte yakıt seviyesi. Son yakıt aldığınız durumdan bu yana ne kadar yakıt tükettiğiniz ortalama 100 kilometrede. Bunu gösteren ekran ki oraya tekrar geleyim şöyle eşleştiğini görelim. Sağ tarafta da aracın sürüş modunu görebiliyoruz. Yine şu ana kadar ne kadar kilometre kat ettiğini görebiliyoruz. Navigasyon da esasında işini görüyor. Çok hızlı bir navigasyon mu? Hayır. Yani diğer araç içi navigasyon sistemlerine göre yani araç üzerinde gelen navigasyon sistemlerine göre bence hiç fena değil. Tabi şeyle falan kıyaslanamaz. Yani Apple CarPlay ile vesaire kıyaslanamaz. Eğer sürekli böyle işte rotaya yeni eklemeler yapmak istiyorsanız kıyaslanamaz tabi. Hem sesle kontrol tarafında bence çok başarılı değil. Ama tabi yani keyfe keder. İsterseniz bunu kullanın, isterseniz CarPlay'i içerisindeki harita uygulamalarını kullanın, isterseniz Android Auto içerisindeki harita uygulamalarını kullanın. Yani keyfinize hangisi geliyorsa onu kullanabilirsiniz neticede. Hiçbir manisi yok. Çok hızlı tepkileri olmadığını söyleyebilirim. Gündüz görseli ve akşam görseli birbirinden farklı. Gündüz 3 renk ayarlayabiliyorsunuz. Akşamsa siyah
bir background var. Keşke sürekli akşamı kullanabilsek ama bana izin vermiyor. Ben akşam görselini çok daha fazla beğendim. Ama gündüz bu şekilde görünüyor ve çalışmasından da gayet memnunum. Yine head-up display'de de tüm dönüşleri vesaire gözlemleyebiliyoruz. Gayet güzel bir şekilde esasında head-up display'de görünür. Bunların ayarlarının nasıl yapıldığını vesaire göstereceğim. Yükseklik ayarı, yine parlaklık ayarı yapılabilen bir head-up display de var. Şu an head-up display'i görüntülemeye çalışıyorum. Hem direksiyon kontrolü açık, hem navigasyon açık. Şerit takip yine çalışıyor. Sağda yine kör noktada araç olduğuna dair uyarı mesela şu an verdi. Head-up display'de yine eğer belirtilen hız sınırını %10'a kadar aşarsanız gösterilen işte sürat rengi değişiyor. Mesela şu an turuncu. %10'dan daha fazla hızla giderseniz de kırmızı oluyor. Yine en üstteki göstergede de hız limiti olarak ne kadar ayarladığımı görüyorsunuz. Hız limitöründe de işte 130'a ayarlamış durumdayım. Böyle bir görsel veriyor. Navigasyonun uyarılarını da daha doğrusu işte dönülmesi gereken yerlerle ilgili bilgileri de yine metre metre takip etmemize izin veriyor. Evet, şu anda otoyol sürüşünü göstermeye çalışacağım. Tüm sistemler açık gidiyoruz şu anda. Eğer dikkat ederseniz işte öndeki araçla takip mesafesini koruyacak şekilde ayarlamış durumdayım. Şerit takip çalışıyor. Sol taraftaki işte direksiyon simgesi, direksiyon kontrolünün şu anda araçta olduğunu söylüyor. Hemen yanındaki o yeşil arabanın iki yeşil çizgi arasında olduğu işte şerit takip sisteminin çalıştığını belirtiyor. İşte yine ortadaki önde görünen araçla mavi çubuk aradaki işte mesafe ayarını gösteriyor. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Daha yüksek mesafe bırak. Toplam 4 seviye ayarlama şansımız var. 2 seviyede kalsın mesela şu anda. Yine arada EV yazıyor, dikkat ediyorsanız. İşte motoru kapatıyor ve elektrikli motor devreye giriyor. Tabii otomatik pilot gibi bir çalışma durumu söz konusu. Bu durumda biraz kontrolü araca vermiş durumdayız. Araç götürüyor mevzuyu. Yine aynı göstergeler dikkat ediyorsanız head-up display'de de görünür durumda. Yine işte hız göstergesi, beyaz bir araç var. Yanında 2 tane yine çizgi var. Onlar işte şerit takip asistanının çalıştığını gösteriyor. Yine hız limitörüyle alakalı bilgi orada görünüyor şu an. Akıllı cruise kontrol çalışıyor. Öndeki araç durursa durana kadar aynen devam ediyor açıkçası. Orada işte üst sınırını belirliyorsunuz. Şu an araya bir araç giriyor mesela. Evet, onu da algılıyor ve ona göre hem hızını ayarlıyor hem mesafesini ayarlıyor. Gayet sağlıklı çalışıyor şu ana kadar, hiç öyle tedirgin eden bir durum yok. Tabii yani ne kadar sağlıklı çalışsa da direksiyonu tutmakta fayda var. Yani direksiyonu tutuyorsunuz. Zaten direksiyonu bırakırsanız bir süre sonra direksiyonu tutmanız gerektiğine dair bir uyarı çıkıyor sürücü bilgi ekranında. Onu da görelim. Şu an hala kendisi götürüyor. Evet, gördüğünüz gibi ellerinizi direksiyonda tutun şeklinde bir uyarı geliyor. Direksiyonu hafif sallıyorsunuz ve hayatına devam ediyor daha sonra. Bu bölümde mümkün olduğunca sürücü bilgi ekranı üzerindeki ulaşabildiğimiz menüler, detayları, ayrıca yine sürüş güvenliği esnasında kullandığımız yarı otonom sistemin ayarları, neler kullanabildiğimiz head-up display gibi konfor ekipmanlarına değindim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.